Merhabalar, merak ettiğiniz bir konuyla yine karşınızdayım. Miyomlar hamileliğe engel mi? Miyom, rahimden kaynaklanan düz kasların oluşturduğu tümöral bir oluşumdur. Biz buna fibroid, leomiyoma adını da veririz. Miyomlar rahim bağ dokusundan ve kaslarından oluşan tümörler olduğu için yerleşim yerine, büyüklüğüne ve sayısına göre gebelikte sıkıntı çıkarabilmektedir bize. Yaklaşık 100 tane gebe kadından 5'inde miyom dediğimiz hastalık vardır. Miyomların büyüklüğü fazla ise, gebelik öncesi dönemde tespit edildiyse biz alınması taraftarıyız. Ama ola ki kaçırıldıysa ve hamileyken miyom olduğu tespit edildiyse erken doğum tehlikesine, düşük riskine, suyun erken gelmesi gibi gebelikte bazı sıkıntılara neden olabilmektedir. Özellikle çocuk sahibi olmak için bize başvuran kadınların 1 yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen hamile kalamadıklarında, altta herhangi bir problem tespit edemediğimiz durumlarda, yani yumurtlama ile ilgili problem yoksa, kanallarda tıkanıklık yoksa, sperm parametrelerinde problem yoksa bir kısmında miyom tespit edebiliyoruz. Miyomların büyüklüğüne, tüplerin önündeki yerleşimine göre de yaptığımız miyom ameliyatlarından sonra gebe kalma olasılıkları artmaktadır. Miyom ameliyatı olan kadınların %40'ı kendiliğinden doğal bir şekilde hamile kalmaktadır. Eğer sizde miyom rahim dışındaysa, rahimin içine doğru büyüme göstermiyorsa, sayısı 3'ten fazla değilse, büyüklüğü 5-6 santimin üstünde değilse, o zaman cerrahi düşünülmeyip gebelik devam edebilir veya gebelik düşünülebilir. Ama sayısı 3'ten fazlaysa, yerleşim yeri bebeğin yerleştiği kanala engel oluşturuyorsa o zaman cerrahi düşünülmelidir. Bunun dışında miyomlar 5-6 santim üzerinde olduğu zamanlarda da gebelikte ağrı, erken doğum tehlikesi, düşük riski, su gelmesi, bebeğin yanlış kanala yerleşmesi, bebeğin el, kol, transvers duruşta olması gibi sıkıntılara yol açabilmektedir. Peki miyomlar gebeliğe nasıl engel olur? Bizim infertilitede tubal faktör dediğimiz bir faktör vardır. Bu da şöyle olmakta. Hemen size maketimden göstererek ilerleyeceğim. Şimdi ejekülat vajina boşluğuna boşaldıktan sonra spermler servikal kanalda ilerler, rahim iç boşluğuna gelir, buradan da tüplere doğru ilerler. Bu arada da yumurtlama olduysa yumurtalıktan tüpün ucundaki fırçamsı uçlar yumurtayı alıp buraya doğru ilerletir. Ve döllenme genellikle burada gerçekleşir. Eğer miyom bu tüplerin önünü kaplayacak şekilde bir lokasyondaysa, yerleşimdeyse o zaman spermlerin buraya geçişini engeller. İki taraflı olduğu durumlarda o zaman hamileliğin gerçekleşmesi elbette ki mümkün değildir. Her iki tüpün önünde de miyom olduğu için spermler tubaya gelip, tüplerin içine gelip yumurtayı dölleyemezler ve gebelik gerçekleşemez. Diyelim ki tek uçta tıkanıklık var, yani miyom burada lokasyonda, kastan kaynaklı bir tümör, bunun önünü kapatıyor. O zaman diğer tüpten hamile kalma şansı vardır kişinin. Ama tabii ki toplumda iki tüpü de açık olan kadınlara göre gebelik başarısı ve şansı bir miktar düşmekte. Ama yine de imkansız değil. Peki buralarda miyom olduğunu nasıl anlarız biz? Şimdi bize başvuran hastalar hamile kalamama şikayetiyle başvuruyorlar. Yani 1 yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen, ne demek düzenli cinsel ilişki? Haftada 2 gün, 3 gün düzenli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen 1 yılın sonunda bize başvururlar. Biz bunlarda biraz da araştırmalar yaparız. Yani hormonal bozukluk var mı? Spermlerde problem var mı? Yumurtlamayı, çatlatmayı engelleyen bir problem var mı diye. Ve sonrasında da tüplerin durumunu kontrol etmek için rahim filmi çekeriz. Rahim filmini anestezi altında çeker ve kanallarda bir tıkanıklık olup olmadığını, verdiğimiz ilaç maddesinin geçişi olmadığını da anlayabiliriz. İşte iki taraflı tıkanıklık tespit edildiği durumlarda ya bu miyomların cerrahi olarak çıkarılması gereklidir veya da tüp bebek yöntemiyle hamile kalmanız mümkündür. Şimdi bu miyomlar küçük yerleşimli ise problem oluşturmaz ama endometrium dediğimiz rahimin bu iç tabakasının altında yerleşimli ise ve bu yerleşim geniş bir yüzey alanını kaplıyorsa
Gebelik gerçekleştikten sonra implantasyon dediğimiz yani yerleşme aşamasına gelen embriyonun yerleşmesine mani oluyor. Eğer kişide 2 veya üzerinde düşük varsa biz miyom varlığını düşünüp bir araştırma yaparız. Çünkü buraya yerleşemediği için embriyo düşükle sonuçlanıyor. Veya buraya yerleşiyor, yüzey alanı küçük olduğu halde yerleşiyor. Ama miyomdan kaynaklı bir vasküler problem oluyor. Yani miyom kanlanmayı çok aldığı için bebeğe giden kan dolaşımı azalıyor. Böyle olunca da bebek büyüyemiyor, yerleşemiyor ve düşükle sonuçlanıyor. Bundan şu manayı çıkarabiliriz. Yani çok sayıda düşük yapıyorsanız rahimde bebeğin yerleşmesini engelleyen bir anatomik defekt yani miyom yerleşimi olabilir. Şimdi gelelim miyomların büyüklüğüne. Eğer miyom çok sayıdaysa, 3'ten fazlaysa ve rahimi total olarak büyütmüşse, işte o gebeliğin ilk 3 ayında %30 büyüme gösteriyor. Gebelik hormonlarının etkisiyle, özellikle östrojen bağımlı tümörlerdir miyomlar. Miyomlar ilk 3 ayda %30 büyüme gösteriyor. Sonraki 6 ayda da bu %50, %100'e yakın olabiliyor. İşte bu büyümenin etkisiyle miyoma giden kan akımında problem yaşanmaya başlıyor ve miyom içten içeri böyle vasküler problem, beslenme problemi yaşadığı için ağrı yapmaya başlıyor. Özellikle hamileliğin 6. ayından sonra miyom ve gebeliğiniz varsa çok dikkatli takip ve izlem gerektiriyor. Ciddi ağrılarda işte o durumda hamilelik sırasında miyom ameliyatı olmanız gerekebilir. Bu ameliyatı ehil ellerde ve tersiyer merkez dediğimiz büyük hastanelerde olmanızda yarar var. Beraberinde de erken doğum olabileceği için bebeğin yeni doğan bakım ihtiyaçlarının da tam olarak sunulması gerekiyor. Miyomla beraber hamilelikte bir ameliyat olduğu zaman erken doğum ve ne yazık ki gebeliğe bağlı komplikasyonlar yüksek olabilmekte. Bu nedenle de hamileyken eğer miyomunuz varsa ve ciddi ağrı çekiyorsanız, ağrı kesicilerle geçmiyorsa, kıvrandırıcı karakterde bir ağrıysa mutlaka bu alanda çalışan bir hekime başvurun. Şimdi gelelim hamileyken miyom olduğunu bilmiyordunuz, hekiminize gittiniz. Eğer bir miyom varsa ve gebelik gerçekleşmişse biz genellikle o gebeliğin devamına karar veririz. Tabii bunda miyomun yerleşimi, sayısı, büyüklüğü, ultrasonda patolojik damarlanma olup olmaması da bizi tabii etkiler. Eğer bir patolojik damarlanma tespit edersek ki miyomlarda 1/1000 ihtimal kansere dönüşüm olabiliyor. Kansere dönüşüm tespit ettiğimiz durumlarda o zaman ne yazık ki gebeliği sonlandırıp anne hayatı ön plana alınır, annenin cerrahisi ve ardından kemoterapisi tedavileri planlanır. Diyelim ki miyom tespit edildi, kötü karakterli değil. Rahim iç duvarında bebeğin yerleşim yerinden uzaktaysa sıkı takiple 9. aya kadar gelebilirsiniz. Ama miyom büyükse, çok sayıdaysa, servikal kanalı yani doğum yapacağınız kanalın önünde ise o zaman normal doğum değil sezaryen planlanır. Evet, diyelim ki miyomunuz var. Sıkıntısız bir şekilde gebeliğin sonuna geldiniz. Peki ne olacak şimdi? Eğer miyomunuz yerleşim yeri olarak bir problem oluşturmuyorsa sezaryen ameliyatı sırasında miyomlar alınabilir. Yani hem ameliyat olmuş, miyomlarınızdan kurtulmuş hem de bebeğinizle kavuşmuş olabilirsiniz. Ama diyelim ki normal doğum yaptınız. Normal doğuma engel olacak bir lokasyonda ve yerleşimde değil. Yani rahim ağzını tıkayıcı bir oluşum yok. Ama doğumdan sonra bir miktar diğer hastalara göre kanama riskinde artış vardır. Çünkü miyomun yerleştiği yerde rahim düz kasları yeterli kasılma sağlayıp damar uçlarını kapatamayacaktır. Miyom kendi kendine kasılma özelliği olan bir oluşum değildir. Bundan dolayı da doğumdan sonra 6 kat kanama riski vardır. Eğer miyomunuz varsa iyi bir merkezde hamileliğinizi takip ettirmenizi, özenle hekiminizin kontrolünüze gitmenizi istiyorum. Ama doğum zamanı geldiğinde de yine tersiyer bakım veren merkezlerde, iyi bir yeni doğan bakım ünitesi olan hastanelerde doğum yapabilirsiniz. Doğumdan sonraki kanamayı da iyi takip edecek bir ekiple beraber olmalısınız. Diyelim ki kanamanız oldu. İşte o noktada tıbbi tedaviler, bazen de cerrahi tedaviler gündeme gelebilir.
Cerrahi, doğumdan sonraki 24 saat içerisinde kanamalar aşırı durdurulamadığı durumlarda işte o zaman ameliyata girip miyomunuz alınması, bazen de çok çok nadir de olsa rahim alınmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sezaryen ameliyatı sırasında bazen miyom ameliyatı yapılır, bazen de yapılmaz. Çünkü yerleşim yeri burada kritik noktadır. Eğer büyük damarların üzerindeyse, ulaşılabilecek yerlerde değilse, bebeğin çıkartıldıktan sonra böyle sıkıntılar varsa işte o zaman miyom alınmaz. Alınmaz, ameliyatınız biter. Ameliyattan sonraki 3. aydan sonra miyom hamile kalmadan önceki boyutlarına döner. Yani hamileyken başladığınızda 2 santim miyomunuz varsa hamileliğin bitimine doğru bu 4-5 santim olarak biter. Ama 3 ay sonra tekrar 2 santime geriler. Yani size bir sıkıntı çıkarmaz. Miyom ve hamilelik aslında bizim en sevmediğimiz birlikteliklerden birisidir. Bundan ötürü de hamile kalmadan önce mutlaka jinekoloji hekimine muayene olun. Vajinal ultrasonla bakıldığında miyomun büyüklüğü, lokasyonu, rahimin tepesinde mi, rahim ağzında mı, tüplerin önünde mi bakılır. Ona göre kızım bir hamilelik dene. Eğer hamile kalamazsan o zaman miyomu çıkartırız deriz. Bazen de deriz ki bebeğe bir sıkıntı çıkartmaz, gebeliğe devam edebilirsin. Miyom genetik kökenli bir hastalıktır. Çoğunlukla annesinde, teyzesinde, halasında, ablasında varsa kişide de olma olasılığı çok yüksektir. Östrojen bağımlı tümörler olduğu için zamanla ve yaşla büyüme gösterirler. Eğer hekiminiz size ameliyat öneriyorsa gebelik öncesi, bu gerçekten önemli bir konu. Kulak arkası etmeyin, tedavinizde olun. Sağlıklı, mutlu, güzel gebelikle geçireceğiniz yarınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.